Yeni bir videodan herkese merhaba. Türkiye'de tarikatlar tarih boyunca önemli bir dini ve toplumsal unsur olmayı başarmışlardır. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar farklı dönemlerde çeşitli roller üstlenmişler. Toplum, siyaset ve ekonomi üzerindeki etkileriyle her zaman tartışma konusu olmuşlardır. Günümüzde hala bu etkileri de devam etmekte. Hatta bazı alanlarda gitgide daha da güçlenmektedirler. Peki tarikatlar nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır ve bugün Türkiye'de nasıl bir konuma sahiptirler? Bu videoda tarikatlerin tarihsel kökenlerinden günümüz etkilerine kadar geniş bir perspektifte ele almaya çalışacağım. Tarikat kelimesi aslına bakarsanız Arapça bir kelimedir ve yol anlamına gelir. Yani İslam'ın veya Tanrı'ya giden yol anlamına gelir. İslam dünyasında tarikatlar tasavvufi akımlar olarak ortaya çıkmış ve bireylerin manevi olgunluğuna erişmesini amaçlamıştır. Tasavvuf, İslam'ın mistik yönünü temsil eder ve dervişlik hayatı üzerinden nefis terbiyesiyle Tanrı'ya yaklaşmayı hedeflemektedir. İlk tarikatlerin 9. ve 10. yüzyılda şekillenmeye başladığını görüyoruz. 12 ve 13. yüzyıllarda ise kurumsallaştıklarını görmekteyiz. Özellikle Mevlana Celaleddin Rumi'nin kurduğu Mevlevilik, sessiz zikir anlayışıyla öne çıkan Nakşibendilik, Osmanlı askeri yapısıyla ilişkili ve Osmanlı askeriyesinin içinde barınan Bektaşilik gibi tarikatlar Osmanlı döneminde büyük etkilere sahip olmuşlardır. Tarikatlerin ortaya çıkış sebepleri de tabii ki önemlidir. Tarikatlerin ortaya çıkışı İslam'ın erken dönemlerinden itibaren bireylerin manevi bir arayış içinde olmalarıyla ilişkilidir. 8. ve 9. yüzyıllarda İslam toplumlarında şehirleşmenin artması, lüks yaşamın yaygınlaşması ve dinin kurumsallaşmasıyla birlikte bazı bireyler daha sade ve ruhani bir yaşam biçimi arayışına girmişlerdir ki burada Bakara suresinde geçen ayetlerden etkilenmişlerdir. Bu durum zahitlik akımını doğurmuş, zamanla da tasavvufu ve hareketlerine dönüşmüştür. Tasavvufu ve tarikatların doğuşunu etkileyen başlıca faktörler de vardır tabii ki. Bir tanesi bireysel manevi arayış. Nedir bu? İslam'ın erken dönemlerinde bazı Müslümanlar maddi dünyadan uzaklaşarak kendilerini Tanrı'ya, Allah'a adamak istemiştir. Bu durum zamanla bir öğreti haline gelmiş ve tarikatlere dönüşmüştür ki biz bunu Uzak Asya'da da görüyoruz bu gibi yaklaşımları. Toplumsal değişimler de önemlidir. İslam toplumlarının genişlemesi, farklı kültürlerde etkileşime girmesi ve çeşitli dini yorumların ortaya çıkması, yani farklı yorumların ortaya çıkması, bireylerin farklı yollar aramasına da sebep olmuştur ki burada Pakistan ve Hindistan'daki akımları da görüyoruz. Tasavvuf, İslam'ın bir de mistisizm vardır. Tasavvuf, İslam'ın daha mistik ve ruhani yönünü ön plana çıkararak bireyin Tanrı ile doğrudan ilişki kurmasını vurgulamaktadır. Bu anlayış zamanla farklı ekollerin oluşmasına da yol açmıştır. Bir de sosyal baskılar ve siyasi baskılar vardır. Bu dönemlerde iktidarların baskıcı yönetim politikaları halk arasında daha özgür ve ruhani bir alan yaratma ihtiyacını doğurmuş ve tarikatlar insanlara manevi bir sığınak sağlamıştır. Belli başlı tarikatlar tarih boyunca İslam dünyasında birçok tarikat ortaya çıkmıştır ve bazıları da köşe başlarını tutmuştur. Farklı bölgelerde etkili olmuşlardır, farklı kültürlerde etkilerini sürdürmektedirler. Bunlardan bazıları Mevleviliktir. Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi tarafından kurulan bu tarikat sema ayiniyle bilinmektedir ve hoşgörü, aşk ve ilahi birlik felsefesine dayanır. Biz asıl Sufiliği daha çok yakın Asya'da görmekteyiz. Pakistan, Afganistan dolaylarında. Bir de Nakşibendilik vardır. Sessiz zikir uygulamasıyla bilinen bu tarikat özellikle Osmanlı bürokrasisinde
çok güçlü bir etkiye sahip olmuştur. Bir de Bektaşilik vardır. Hacı Bektaş Veli tarafından kurulan bu tarikat Osmanlı'daki Yeniçeri Ocağı ile ilişkili olup Alevi Bektaşi geleneğinin önemli bir parçasıdır. Kadirilik Abdülkadir Geylani tarafından kurulan ve kurulan bu tarikat çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve güçlü bir mistik gelenek halinde gelenek oluşturmuştur ve gelenek halinde de yaşamaktadır. Rufailik sert zikir yöntemleriyle bilinen bir tarikattır ve özellikle halk üzerinde mistik bir etki bırakmıştır. Halvetilik ise içe kapanıklık ve derin düşünme yani halvet esasına dayanan bu bir tarikattır. Osmanlı'nın birçok bölgesinde de çok etkili olmuştur. Süleymancılar Cumhuriyet dönemiyle birlikte ortaya çıkan bir gruptur. Özellikle eğitim ve yurt faaliyetleriyle oldukça iyi tanınırlar. Nurcular vardır. Said-i Nursi'nin fikirleri etrafında şekillenen bu grup Risale-i Nur külliyatına dayanarak dini eğitim ve yayıcılık faaliyetleri yürütmektedir. İsmail Ağa cemaati ise Selefi eğitimleriyle bilinen bir tarikattır. Katı şeriat anlayışını savunur ve daha çok geleneksel İslam öğretisini vurgular. Menzil cemaati ki son zamanlarda iyice popüler olmuştur. Nakşibendilik geleneğine bağlı bir gruptur. Özellikle ekonomik ve siyasi alanda çok güçlü bir etkiye sahip olduğunu görmekteyiz. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise tarikatlar dini ve toplumsal yapının temel taşlarından birini oluşturmuştur. Padişahlar bu yapıları destekleyerek halk üzerindeki etkilerini kullanmış, tarikat şeyhlerini devlet politikalarında da danışman olarak kabul etmiştir. Bektaşilik Yeniçeri Ocağı'nın manevi gücünü oluşturan bir tarikat olarak öne çıkarken Mevlevilik daha çok sanat, edebiyat, diplomasi alanında Osmanlı elitleri arasında kabul görmüştür. Benim 1,5 sene önce yayınlanan bu kitabımda Sufiliği anlatmaktadır. Tüm tarihi detaylarıyla beraber. Nakşibendi tarikatı ise Osmanlı'nın son dönemlerinde bürokraside gerçekten çok önemli bir güç haline gelmiş. Sarayla yakın ilişkileri sayesinde çok büyük nüfus kazanmıştır. Ancak 19. yüzyıl itibariyle Osmanlı'nın merkezi otoritesini güçlendirme çabaları tarikatlerin bağımsız hareket etmesini zorlaştırmış ve 2. Mahmut döneminde bazı tarikatlere yönelik baskılar da artmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra ise Mustafa Kemal Atatürk 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılması kanununu çıkararak ve yürürlüğe sokarak tarikatları yasaklamıştır. Bu karar Türkiye'de laik bir yönetim anlayışının temel taşlarından biri olarak kabul edilmiştir ve hala da edilmektedir. Osmanlı'dan miras kalan tarikat sisteminin devlet içinde oluşturduğu bazı otorite modernleşme sürecinin önünde bir engel olarak görülmüştür. Ancak bu yasaklama tarikatlerin tamamen ortadan kalkması anlamına gelmemiştir. Birçok tarikat faaliyetlerini yer altına taşımış veya sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar adı altında yeniden örgütleyebilmişlerdir ve yeniden örgütlenmişlerdir. Bu dönemde bazı eski tarikat mensupları kırsal bölgelerde etkilerini sürdürmeye devam ederken kent merkezlerinde ise daha gizli yapılanmalar oluşturulmuştur. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla birlikte tarikat mensuplarının bir kısmı özel toplantılar düzenleyerek geleneklerini sürdürmeye çalışmışlar ve sürdürmeye de devam etmişlerdir. Ancak yasak sadece ritüellerin yasa dışı hale getirilmesini değil, aynı zamanda şeyhlik ve mürşitlik gibi unvanların da yasaklanmasını içermekteydi.
Bu durum tarikatlerin resmi olarak devlet karşısında güç kaybetmesine de neden oldu. Özellikle 1946 yılına geldiğimizde Türkiye'de çok partili sisteme geçişle birlikte dini yapıların yeniden toplumsal ve siyasi hayatta yer edinme süreci başladı ve yeniden hortlama süreci başladı. 1950'lerden sonra Demokrat Parti yani DP, Demokrat Parti iktidarı ile birlikte tarikatların ve dini cemaatlerin etkinliği oldukça arttı. Demokrat Parti'nin dindar kitlelerden oy alabilmek için dini değerlere daha fazla vurgu yapması, tarikatlerin siyaset sahnesine geri dönüşünü hızlandırdı. Bu dönemde özellikle Nakşibendi tarikatı iktidarla yakın ilişkiler kurarak bürokrasi ve ekonomi alanında güç kazandı. Demokrat Parti döneminde tarikatlarla ilişkiler artarken 60 darbesinden sonra bu yapılar bir kez daha baskı altına alınmıştı. Ancak 1970'lerde Süleymancılar, Nurcular ve İskender Paşa cemaati gibi gruplar eğitim, ekonomi ve siyaset alanında yeniden örgütlenerek toplumsal güç kazandılar. 1980'lerden sonra ise tarikatlar özellikle Turgut Özal'ın Anavatan Partisi ya da kısaca ANAP döneminde daha fazla meşrutiyet kazandı ve açık faaliyet göstermeye başladılar ki burada bildiğimiz kadarıyla Turgut Özal, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal da Nakşibendi tarikatının bir üyesiydi. ANAP döneminde bazı tarikatlara ait vakıf ve dernekler resmi statü kazandılar. Ve bu gruplar siyasi partilere destek sağlayarak karşılığında devlet içinde etkinliklerini artırdılar. Günümüzde tarikatlar yalnızca dini topluluklar olarak değil, aynı zamanda siyasi, ekonomik ve toplumsal güç merkezleri olarak da varlıklarını sürdürmektedirler. 2000'lerden sonra yani 2000'li yıllardan sonra bazı tarikatların devlet kadrolarında etkin olduğunu, belediyelerle ve bürokrasiyle yakın ilişkiler kurduğu iddiaları sıkça gündeme gelmektedir. Bu süreçte özellikle bazı dini cemaatlerin büyük sermaye gruplarıyla işbirliği yaparak medya, eğitim ve iş dünyasında etkin olduğu da görülmektedir. Cumhuriyet döneminde yasaklanan tarikatlerin günümüzde nasıl yeniden yapılandığını ve devlet ile ilişkilerinin nasıl şekillendiği Türkiye'nin modernleşme sürecindeki en tartışmalı, en tartışılan konulardan bir tanesi olmaya devam etmektedir ki önümüzdeki süreçte de devam edeceği benzer. Özellikle Türkiye'de dini cemaatlerin siyasi partilerle kurduğu ilişkiler ve seçim süreçlerindeki etkileri büyük bir tartışma konusu olmuştur. Tarikatlerin siyaset üzerindeki etkisi doğrudan belirli partiler veya adaylar lehine destek açıklamaları yapmalarından üyelerini belirli yönelimlere teşvik etmelerine kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bu tarikatlerin siyasi partilerle yakın ilişkileri olduğu seçim dönemlerinde belirli adayları destekledikleri ve devlet kadrolarında etkin bir şekilde yapılandıkları iddiaları da sık sık gündeme gelmektedir. 1980'lerden itibaren tarikatlerin siyasetle daha görünür hale gelmesi, muhafazakar partiler ile dini cemaatler arasında işbirliğini de arttırmıştır. Seçim dönemlerinde tarikat liderlerinin belirli siyasetçilere destek vermesi veya dini cemaatlerin topluca bir adaya yönlendirilmesi seçim süreçlerinde etkili bir strateji haline gelmiştir ki bu demokratik yönetimlerde sorundur. Çünkü bireyin kendi aklıyla seçtiği bir
parti veya parti yoktur veya bir siyasetçi yoktur. Tamamen ümmet psikolojisiyle verilen oylar vardır. Özellikle bürokraside ve belediyelerde tarikatlara yakın isimlerin önemli mevkilere getirilmesi bu tartışmaların temel nedenlerinden biridir. Devlet içinde yapılan bazı dini cemaatlerin kamu kurumlarında kadrolaştığı ve liyakatten çok tarikat bağlılığına göre atamalar yapıldığı iddiaları kamuoyunda çok sık dile getirilmektedir. Örneğin geçmiş yıllarda yaşanan bazı olaylar belirli tarikat üyelerinin kritik devlet kurumlarında yüksek mevkilere gelmesini sağlamış. Bu durum kamu yönetiminin tarafsızlığına gölge düşürdüğü gerekçesiyle de eleştirilmiştir. Bazı uzmanlar devletin bu tür dini yapılanmalar karşısında daha sıkı bir denetim mekanizması kurması gerektiğini savunurken bazıları ise dini özgürlüklerin korunması gerektiğini ve her bireyin inanç temelinde siyasi görüş belirleyebileceğini ifade etmektedir. Bu çerçevede tarikatlerin siyaset üzerindeki etkisi Türkiye'nin demokratik yapısını nasıl etkilediği sorusunu da gündeme getirmektedir. Bu yapıların devlet yönetimi ve kamu kaynaklarının dağıtımı üzerinde etkili olması laiklik ilkesinin korunması açısından bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Ancak öte yandan bu tür dini yapılanmaların sosyal dayanışma mekanizmaları oluşturduğu ve toplumsal yardımlaşmayı güçlendirdiği yönünde görüşler de mevcuttur. Bu görüşler de toplum içinde kendine bir pozisyon bulmuştur, bir yer bulmuştur. Sonuç olarak tarikatlerin siyaset üzerindeki etkisi günümüzde en tartışmalı konuların başında gelmeyi sürdürmektedir. Tarikatlar ve siyasi yapılar arasındaki ilişki nasıl denetlenmelidir? Devletin tarafsız kalması gereken alanlarda dini grupların etkisini sınırlamak mı yoksa inanç özgürlüğü çerçevesinde bu tür ilişkileri kabul etmek mi daha doğrudur? Bu sorular Türkiye'nin siyasal geleceği açısından çok önemli bir tartışma alanı olmaya da devam etmektedir. Eğitim alanındaki tarikatlerin etkileri de oldukça özellikle son zamanlarda çok çekicidir, çok etkileyicidir. Tarikatlar özellikle özel okullar, imam hatip liseleri ve yurtlar aracılığıyla eğitim sisteminde varlıklarını sürdürmektedirler ve sürdürebilmektedirler. Türkiye'de pek çok tarikat eğitim kurumları üzerinden genç nesilleri etkileme stratejisi geliştirmiştir. Bu yapılar öğrencilere maddi destek sunmanın yanı sıra dini öğretilerini ve dünya görüşlerini benimsetme amacı taşımaktadırlar. Birçok cemaat ve tarikat öğrencilere yönelik burslar, barınma ve eğitim destekleri sağlayarak geniş bir kitleye ulaşabilmektedirler. Özellikle ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin çocukları tarikatlerin kurmuş olduğu yurtlarda veya tarikatlere bağlı yurtlara yönlendirilmekte. Burada hem akademik eğitim alabilmekteler hem de dini öğretilere maruz kalmaktadırlar. Bazı tarikatlerin kurduğu üniversite hazırlık kursları ve özel okullar eğitim sektöründe de çok büyük bir paya sahip olmayı da başarmışlardır. Gençlerin eğitimi üzerinde de belirleyici bir güç haline gelmeyi başarmışlardır. Ancak bu yapılar içinde yaşanan bazı olaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve eleştirilere de çok yol açmıştır.
Özellikle son yıllarda tarikatlara ait yurtlarda yaşanan şüpheli ölümler, intihar vakaları ve istismar skandalları toplumun büyük bir kesimini rahatsız etmiştir ve etmeye de devam etmektedir. Kapatılan bazı tarikat yurtlarında öğrencilerin baskıcı uygulamalara maruz kaldığı eğitimden çok tarikat disiplinine yönlendirildiği iddiaları da sıkça dile getirilmektedir. Örneğin bazı yurtlarda öğrencilerin belli ritüelleri yerine getirmeye zorlandığı, dini liderlerin öğretilerine yani o tarikatın şeyhlerine veya işte liderlerinin öğretilerine bağlılık yemini etmeye mecbur bırakıldığı gibi vakalar basına yansımıştır. Bu durum devletin eğitim sistemi tarikatlerin eskisinden ne kadar sistemini tarikatlerin etkisinden ne kadar koruyabildiği konusunda çok ciddi tartışmalara sebep olmaktadır. Tarikatlar bağlantılı eğitim kurumlarının müfredat ve denetim mekanizmalarının yeterince sıkı tutulmadığı, bazı okullarda modern bilimsel eğitimin yerine dini öğretilerin ön planda tutulduğu da iddia edilmektedir. Devletin bu kurumlar üzerindeki denetim yetkisini arttırması gerektiğini savunanlar olduğu gibi bireysel inanç özgürlüğü kapsamında bu yapıların faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğini düşünenler de azımsanmayacak kadar mevcuttur. Sonuç olarak Türkiye'de eğitim sistemi ile tarikatlerin ilişkisi oldukça karmaşık, iç içe geçmiş ve tartışmalı bir konudur. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanırken dini yapıların etkisi nasıl sınırlandırılabilir? Devletin eğitim politikaları tarikatlerin toplum üzerindeki etkisini nasıl şekillendirmelidir? Bu sorular önümüzdeki dönemde de tartışılmaya devam edecektir. Şu anda da devam etmektedir zaten. Ekonomi ve iş dünyasında da tarikatlar önemli bir güç haline gelmişlerdir. Bazı tarikatlar şirketlerin belirli dini cemaatler tarafından yönetildiği iş dünyasında tarikat mensuplarının birbirlerine finansal destek sağladığı ve ekonomik ağlar oluşturduğu da bilinmektedir. Örneğin bazı cemaatlerin devlet içinde aldığı ihalelerle ekonomik gücünü artırdığı ve ticaret alanında da belirli sektörleri kontrol ettiği iddiaları sıkça gündeme gelmektedir. Büyük holdinglerden küçük ve orta ölçekli işletmelere kadar tarikat bağlantılı sermaye yapılarının etkisi ekonomik sistemin işleyişinde de çok önemli ve çok büyük bir faktör haline gelmiştir. Ve önümüzdeki dönemlerde de bunları tekrar konuşuyor olacağız. Ancak günümüzde tarikatlarla ilgili birçok tartışma ve skandal da ortaya çıkmaya devam etmektedir. Özellikle çocuk istismarı, yolsuzluk, tarikat içi otoriter yapılar ve mafyavari oluşumlarla ilişkilendirilen vakalar kamuoyunda büyük tepki çekmektedirler. Tarikatların devlete olan etkisinin ne kadar denetlenmesi gerektiği, bu yapıların eğitim ve ekonomi üzerindeki kontrol mekanizmalarının nasıl sınırlandırılacağı gibi sorular gündeme her geçen gün gelmektedir. Türkiye'de laiklik ilkesiyle tarikatlerin günümüzdeki faaliyetleri arasındaki dengenin nasıl korunması gerektiği de hala çok önemli bir tartışma konusu olmaya da devam etmektedir ki bu tartışma son zamanlarda oldukça popüler olmuşa benzemekte. Sonuç olarak Türkiye'de tarikatlerin geleceği büyük bir soru işaretidir ve olmaya da devam etmektedir. Devletin bu yapıları nasıl denetlemesi gerektiği, bireylerin inanç özgürlüğü mü yoksa devletin düzenini koruma arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı büyük önem taşımaktadır. Gerçek tasavvuf ile tarikatçılık arasındaki fark iyi anlaşılmalı
ve toplumsal yapı üzerindeki etkileri de dikkatlice ama çok dikkatlice ele alınmalıdır. Peki sizce tarikatlar Türkiye'de nasıl bir rol üstlenmeli? Devlet bu yapıları denetlemeli mi yoksa bireysel özgürlükler kapsamında serbest mi bırakmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu konuyla ilgili tarihsel süreçleri ve günümüzdeki etkilerinin de derinlemesine incelediğimiz bu videoda farklı bakış açılarını da ele almak, geniş bir perspektif sunmaya çalıştık. Eğer bu tür içerikleri de beğeniyorsanız lütfen bu kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.